Ders bir heyecan verici haberler. Gelecek haftaki etkinlikle ilgili haberleri duydunuz mu? Evet, yaptım. Bu konuda gerçekten heyecanlıyım. Ne düşünüyorsun? Yeni insanlarla tanışmak için harika bir fırsat olacağını düşünüyorum. Kesinlikle. Ak oluşturma olanaklarını sabırsızlıkla bekliyorum. Atölye çalışmaları da kulağa ilginç geliyor değil mi? Evet, yeni beceriler ve teknikler öğrenmeyi seviyorum. Bilgimizi genişletmek her zaman iyidir, değil mi? Kesinlikle. Üstelik hafta sonunu geçirmenin eğlenceli bir yolu. Ne gibi sürprizler hazırlayacaklarını görmek için sabırsızlanıyorum. Ders 2 fitness odaklılığı. Fiziksel olarak formda olmanın önemli unsurlarından biri kardiyovasküler kondisyondur. Bu doğru. Sağlıklı bir kalp ve akciğerler için çok önemlidir. Evet, koşmak ve yüzmek gibi aktiviteler buna gerçekten yardımcı oluyor. Bisiklete binmeyi seviyorum. Kardiyovasküler sağlığı iyileştirmenin harika bir yoludur. Bu iyi bir seçim. Üstelik yeni yollar keşfetmek de keyifli. Kesinlikle. Egzersizin daha az angarya gibi hissetmesini sağlar. Ayrıca stresi azaltmak için de harika bir yoldur. Tamamen. Bir antrenmandan sonra kendimi her zaman daha iyi hissediyorum. Ben de. Aktif kalmak sabitli bir yaşam tarzının anahtarıdır. Ders 3 otel konaklaması. Buradaki misafirperverliği takdir ediyorum. Personel çok dost canlısı. Evet, otelde kalesimi sabırsızlıkla bekliyorum. Olanaklar harika görünüyor. Havuzun muhteşem olduğunu duydum. Uzun bir günün ardından havuz kenarında dinlenmek için sabırsızlanıyorum. Ve restoran harika görünüyor. Değerlendirmeleri mükemmel. Yerel yemeklerini deneyeceğim için heyecanlıyım. Yerel mutfağı deneyimlemek her zaman güzeldir. Kesinlikle. Kesinlikle seyahat deneyimine katkıda bulunur. Kabul ediyorum. Her yemek bir anıya dönüşür. Ders 4 yerel etkinlikler. Bu hafta sonu ülke genelinde pek çok olay yaşanıyor. Evet, ayrıca heyecan verici yerel fuarlarımız da var. Topluluğu nasıl bir araya getirdiklerini seviyorum. TAR, bazen ana bölüm en iyi aktivitelere sahiptir. Bu fuarlardaki yiyecek tezgahlarından ve eğlencelerden keyif alıyorum. Ben de. Yerel işletmeleri desteklemenin harika bir yolu. Ayrıca bölgemizden yeni insanlarla tanışmak çok eğlenceli. Kesinlikle. Her etkinlik kültürümüzün bir kutlaması gibi geliyor. Evet, açık havada vakit geçirmenin harika bir yolu. Ders 5 çamaşırhane ve burçları. Giysilerinizi çamaşırhaneye vermeden önce üzerindeki etiketleri kontrol ettiniz mi? Evet, renkleri beyazlardan ayırmanız faydalı olacaktır. Bu doğru. Koyu renkler açık renkli kumaşlara bulaşabilir. Kesinlikle. Soğuk su kullanmak da renkleri koruyabilir. Bu ipucunu hep unutuyorum. Peki yumuşatıcıya ne dersiniz? Kumaş yumuşatıcı, kıyafetleri daha yumuşak hale getirmek ve statik elektriği azaltmak için mükemmeldir. Her yıkamanızda bunu mu kullanıyorsunuz?
Yapıyorum ama bazen havlu yerine bunu atlıyorum. Onsuz daha iyi emilirler. İyi bir nokta. Bir dahaki sefere bunu denemeliyim. Ders 6. Yasal koordinasyon. Süreci kolaylaştırmak için kesinlikle hukuk ekibimizle koordineli çalışacağız. Bu önemli görünüyor. Hukuk ekibi hangi spesifik alanlara odaklanacak? Esas olarak uyumluluğa ve ilgili potansiyel risklere bakacaklar. İyi bir fikir. Daha önce benzer projelerde çalışmışlar mı? Evet, bu alanda çok fazla tecrübeleri var. Bana güven veriyor. Bu güven verici. Bunun ne kadar süreceğini düşünüyorsunuz? Kapsamlı bir inceleme için yaklaşık 2 hafta tahmin ediyorum. 2 hafta çok uzun bir süre değil. Özellikle de bu kadar kritik bir şey için. Kesinlikle. Her şeyin iyi hazırlandığından emin olmak istiyoruz. Ders 7. Tahil konuşması. En sevdiğiniz mısır gevreğini mağazada buldunuz mu? Evet, çoğunlukla ama en sevdiğim mısır gevreği yoktu. Bu hayal kırıklığı yaratıyor. Genellikle hangi mısır gevreğini seversiniz? Ballı granolayı seviyorum. Çok çıtır. Bunun neden popüler bir seçim olduğunu anlayabiliyorum. Evde yapmayı denediniz mi? Yapmadım ama kulağa eğlenceli geliyor. Kolay olduğunu mu sanıyorsun? Bence de. Sadece yulaf, bal ve fındıklara ihtiyacınız var. Bu yeterince basit görünüyor. Belki de deneyeceğim. Nasıl olacağını bana bildirin. Ders 8. Görüntülü görüşme sorunları. Bu öğleden sonraki görüntülü görüşmeyi duydunuz mu? Ah hayır, bu daha da kötü. Umarım sessiz bir yer bulabilirsin. Evet, odama yerleşmeyi planlıyorum. Kulağa hoş geliyor. Her şey hazır mı? Sadece dizüstü bilgisayarımı şarj etmem gerekiyor. Notlarınızı unutmayın. Sak, aramadan önce bunları tekrar kontrol edeceğim. Ve arka planınızın güzel göründüğünden emin olun. Kesinlikle. Biraz toparlayacağım. Ders 9. Seyahat planları. Bir oteli ya da belki bir misafirhaneyi tercih ederim. Harika. Belirli yerleri düşündünüz mü? Sahile yakın birkaç seçeneğe bakıyordum. Kulağa hoş geliyor. Aklınızda bir bütçe var mı? Evet, gecelik $100 altında tutmak isterim. Bu mantıklı. Harika fırsatlar bulabilirsiniz. Umarım. Okyanus kenarında dinlenmek güzel olurdu. Kesinlikle. Şu anda bir kaçış kulağa mükemmel geliyor. Kabul ediyorum. Geziyi planlamak için sabırsızlanıyorum. Ders 10. Son dakika görevleri. Çok fazla son dakika göreviniz mi var? Sanırım hepimiz hazırız. Sunumu bitirmemiz yeterli. Bunu duymak güzel. Nasıl gidiyor? Neredeyse bitti. Yalnızca birkaç slide daha eklenecek. Herhangi bir konuda yardım etmemi ister misin? Bu harika olurdu. Yeni bir çift göze ihtiyacım var.
Elbette. Gelin birlikte inceleyelim. Teşekkür ederim. Senin yardımınla kendimi çok daha iyi hissediyorum. Sorun değil. Ekip çalışması her şeyi kolaylaştırır. Ders 11. Özel istekler. Genellikle bu istekleri sorunsuz bir şekilde yerine getirirler. Merak etme. Bu istekleri alışkınlar. Bu doğru. Her gün pek çok şeyle ilgileniyorlar. Kesinlikle. Yardım etmekten mutluluk duyacaklarına eminim. Onaylamak için bir e-posta göndereceğim. Ve bir fikir. İletişim çok önemlidir. Evet ve yanlış anlamaların önlenmesine yardımcı olur. Kesinlikle. Her şeyi düzenli tutalım. Kesinlikle. Daha sonra takip edeceğim. Ders 12. Yaratıcı fikirler. Bu harika bir fikir. Biraz renk katmak için kavanozları da boyayabilirsiniz. Evet, bu onların daha çekici görünmesini sağlayacaktır. Kesinlikle. Üstelik eğlenceli bir aktivite. Işçılığı seviyorum. Çok rahatlatıcı. Ben de. Hangi renkleri kullanmak istiyorsunuz? Parlak mavi ve sarı düşünüyorum. Bu renkler bir arada muhteşem görünecek. Bu projeye başlamak için sabırsızlanıyorum. Ders 13. Tabak yüzleri. Hiç Cadiler Bayram için balkabagi yüzü yaptın mı? Evet, yaptım. Bunları oymak çok eğlenceli. Ne yapmayı seversin? Gözler, burun ve alis. Genellikle büyük gözler ve aptalca bir gülümseme yaparım. Kulağa harika geliyor. Bir sablon kullanıyor musunuz? Bazen ama ben de serbest bırakmayı seviyorum. Serbest kullanım zorlu olmalı. Nasıl baslarsınız? Aklımda bir tasarım seçiyorum ve onu uyguluyorum. Tohumları daha sonra saklıyor musunuz? Ders 14. Evde yoga. Evde yoga yapmaya başladın. Bu harika. Bunu ne sıklıkla yapıyorsunuz? Zamanım varsa bazen daha uzun süre giderim. Evde pratik yapmak işinize yarar mı? Evet, programda bana esneklik sağlıyor. Bu büyük bir fayda. Online dersleri takip ediyor musunuz? Evet, beni motive ediyor ve yönlendiriyor. Bunu da faydalı buluyorum. Hangi stili tercih edersiniz? Nazik yogadan hoşlanırım. Rahatlatıcı ve sakinleştiricidir. Ders 15. Telefonlarımızı kontrol etmek. Günümüzde sürekli telefonlarımızı kontrol ediyoruz gibi görünüyor. Kesinlikle. Neredeyse ikinci doga haline geldi. Sizce bu bizim için iyi mi kötü mü? Artıları ve eksileri var aslında. Sizce iyi yönleri neler? Bağlantıda kalmak ve bilgi sahibi olmak büyük bir artı. Doğru. Ama aynı zamanda dikkat dağıtıcı da olabilir. Değil mi? Evet, bazen bildirimlerden bunaldığımı hissediyorum. Bunu önlemek için ekran süremi sınırlamaya çalışıyorum. Ders 16. İtalyanın cazibesi.
Bir sonraki tatilim için İtalya'ya yöneliyorum. İtalya kulağa harika geliyor. Seni en çok ne çekiyor? Oradaki kültür ve tarih büyüleyici. Evet, mimarisi ve sanatı da inanılmaz. Kesinlikle. Kolezyum ve Vatikan'ı görmek istiyorum. Mutlaka görülmesi gereken yerlerdir. Peki ya yemek? Otantik İtalyan pizzasını denemek için sabırsızlanıyorum. Buna bayılacaksınız. İtalyan dondurması da bir zorunluluktur. Dünyanın en iyisi olduğunu duydum. Ders 17. Küresel liderlik. Hükümetlerin iklimin korunması konusunda adım atmasının ve öncülük etmesinin zamanı geldi. Kesinlikle. İklim değişikliğiyle mücadele için güçlü eylemlere ihtiyacımız var. Evet, her ülke net hedefler belirlemelidir. Geleceğimiz için hayati önem taşıyor. Kabul ediyorum. Gençlik artık her zamankinden daha fazla değişim talep ediyor. Onlar bizim gelecekteki liderlerimizdir ve sağlıklı bir gezegene sahip olma hakları vardır. Kesinlikle. Sürdürülebilirlik konusunda eğitim onlar için çok önemli. Ve yenilenebilir enerji girişimlerini desteklemeliyiz. Bu iş yaratabilir ve kirliliği de azaltabilir. Doğru. Bu, katilan herkes için bir kazan-kazan durumu. Ders 18. Açık iletişim. Fesih maddesinin açık bir ihbar süresi içermesini sağlayacağım. Bu akıllıca bir hareket. Açık iletişim her türlü anlaşmanın anahtarıdır. Kesinlikle. Daha sonra yanlış anlaşılmaları ve kafa karışıklıklarını önler. Sağ, daha önce zorlu sözleşmelerle uğraştınız mı? Evet, netliğin önemini zor yoldan öğrendim. Ne oldu? Bir keresinde bir sözleşmede çok önemli bir ayrıntıyı atlamıştım. Stresliydi. Hayal edebiliyorum. Artık daha dikkatli olmalısın, değil mi? Kesinlikle. Artık her zaman ince yazıları okurum. Ders 19. Bakkal ipuçları. Tüm yiyeceklerinizi eve nasıl taşıyorsunuz? Genellikle yeniden kullanılabilir bir alışveriş çantası alırım. Bunu kolaylaştırır. Harika fikir. Bunları organize etmek için herhangi bir ipucunuz var mı? Evet, ağır eşyaları hafif olanlardan ayırıyorum. Bu akıllıca görünüyor. Yürürken denge sağlamaya yardımcı olur. Kesinlikle. Ayrıca daha büyük geziler için araba kullanmayı seviyorum. Bir araba ağır yüklerde gerçekten yardımcı olabilir. Kesinlikle. Senden ne haber? Daha küçük market alışverişleri için sırt çantası kullanmayı tercih ediyorum. Ders 20. Yenileme kararları. Her yenileme için bir profesyonel tutmalı mıyım? Mutlaka değil. Bazı projeler kendi başınıza yapabileceğiniz kadar basittir. Bu doğru. Ne tür projelerinde ya dost olduğunu düşünüyorsunuz? Duvarları boyamak veya aydınlatma armatürlerini geliştirmek kolay olabilir. Bir nokta. Bunlar da paradan tasarruf edebilir. Ancak sıhhi tesisat veya elektrik işleri için bir profesyonel kiralamak en iyisidir. Kabul ediyorum.
Bu durumlarda güvenlik en önemli önceliktir. Sınırlarınızı bilmekle ilgilidir. Kesinlikle. Bazen gönül rahatlığı için yatırım yapmaya değer. Ders 21. Spor gelişimi. Amerika Birleşik Devletleri iyi organize edilmiş ulusal şampiyonalara dönüştü. Evet, spor kültürüne çok büyük katkısı var. Kesinlikle. Yetenek ve rekabeti teşvik eder. Ve genç sporculara fırsatlar sunuyor. Kesinlikle. Birçoğu ulusal düzeyde rekabet etmeyi hayal ediyor. Ayrıca topluluk kuvunu ve desteğini artırır. Evet, yerel ekipler sıklıkla insanları bir araya getirir. Herkesin takımları için tezahürat yaptığını görmek harika. Kesinlikle. Spor farklı kökenlerden insanları bir araya getirebilir. Ders 22. Özgürlük konuşması. Bağımsızlık değil mi? Kesinlikle. Kendi basıma araba sürmek için sabırsızlanıyorum. Bu özgürlük hissi muhteşem. Gerçekten öyle. Aklınızda keşfetmeniz gereken yerler var mı? Önce sahili ziyaret etmek istiyorum. Senden ne haber? Dağlara gitmeyi çok isterim. Doğa bana her zaman ilham veriyor. Doğru. Temiz hava ve güzel manzaralar en iyisidir. Ayrıca rahatlamak ve gevşemek için harika bir yoldur. Kesinlikle. Yakın zamanda herhangi bir gezi planlıyor musunuz? Ders 23. Degisimi göster. Kesinlikle. Gösterilerle ilgili teorileri ve tepkileri paylaşmak eğlenceli olacak. Kabul ediyorum. Olay örgüsünü tartışmayı seviyorum. Şu anda hangi programı izliyorsunuz? Su Yeni Gizem serisine bayıldım. Çok ilginç. Bunun hakkında iyi şeyler duydum. Önerme nedir? Bu çözülmemiz vakaları çözen bir dedektifle ilgili. Çok heyecan verici. Kulağa ilginç geliyor. Ben de izlemeye başlayabilirim. Malisin. Bunu daha sonra konuşabiliriz. Mükemmel. Gösterilerle ilgili düşünceleri paylaşmayı seviyorum. Ders 24. Egzersiz harikaları. Herhangi bir öneriyi uyguluyor musunuz? Islere heyecanlı kılmak için egzersiz programlarınızı geliştirmeyi deneyebilirsiniz. Bu mantıklı. Ne tavsiye edersiniz? Belki kardiyoyu kuvvet antrenmanıyla karıştırabilirsiniz. Bu harika bir denge. Genelde koşmayı tercih ediyorum. Başka bir şey eklemeli miyim? Evet, esneklik için biraz yoga yapmayı deneyin. Gerçekten faydalı. İyi bir fikir. Daha önce hiç yoga yapmamıştım. Göründüğünden daha kolay. Sadece bir deneyin. Yapacağım. İpuçları için teşekkürler. Ders 25. Müzikal yolculuk. Evet, lisedeyken oynamaya başladım. Yani üzerinden yaklaşık 10 yıl geçti. Bu çok etkileyici. Hangi enstrümanı çalıyorsun? Gitar çalıyorum. Bu benim tutkum.
Gitarı seviyorum. Şarkılarını kendin mi yazıyorsun? Bazen, duyguları ifade etmenin harika bir yolu. Bu çok güzel. Keşke ben de şarkı yazabilseydim. Yapabilirsiniz. En sevdiğiniz deneyimlerle başlayın. Harika tavsiye. Kesinlikle deneyeceğim. Bir gün şarkılarını dinlemeyi çok isterim. Ders 26. Beyzbol mirası. Aynı zamanda beyzbolun en büyük imparatorluğunun kurucusu olan Jacob Rupert'i tanımak benim için bir onurdur. Vay, bu büyüleyici bir bağlantı. Evet, oyuna çok önemli bir etkisi oldu. Hikayesinde en ilginç bulduğunuz şey nedir? Beyzbol konusundaki vizyonu ve yankesi nasıl kurduğu. Sporu nasıl şekillendirdiği inanılmaz. Kesinlikle. Onun mirası bugün oyunculara ilham vermeye devam ediyor. Onun hakkında daha fazlasını öğrenmeyi çok isterim. Biraz biyografi okumalısın. Oldukça aydınlatıcılar. Ders 27. Dikkatli değişiklikler. Bu harika. Meditasyona başladığınızdan beri herhangi bir olumlu değişiklik fark ettiniz mi? Evet, kesinlikle. Daha rahatladım ve odaklandım. Bu harika. Ne sıklıkla meditasyon yapıyorsunuz? Her sabah yaklaşık 20 dakika meditasyon yapmaya çalışıyorum. Vay, bu kulağa canlandırıcı geliyor. Herhangi bir özel teknik kullanıyor musunuz? Genellikle rehberli meditasyonları takip ediyorum. Doğru yolda kalmama gerçekten yardımcı oluyorlar. Bu akıllıca bir seçim. Stres seviyelerinizde herhangi bir değişiklik hissettiniz mi? Kesinlikle. Gün içerisinde kendimi çok daha sakin hissediyorum. Bunu duymak harika. Kesinlikle kendim denemeliyim. Ders 28. Unutulmaz senlikler. Hangi festival sizde kalıcı bir etki bıraktı? Brezilya'daki karnaval unutulmazdı. Renkler ve enerji inanılmazdı. Bu heyecan verici geliyor. Karnavalin en sevdiğiniz kısmı hangisiydi? Geçit törenlerini sevdim. Dansçılar çok enerjik ve hayat doluydu. Tahmin edebiliyorum. Dansa katıldın mı? Evet yaptım. Herkesle dans etmek harika bir duyguydu. Çok eğlenceli bir deneyim olsa gerek. Tekrar gider misin? Kesinlikle. Her şeyi yeniden deneyimlemeyi çok isterim. Bir rüya gibi geliyor. Bunu gezi listeme eklemeliyim. Ders 29. Akilli döviz degisimi. Döviz bozdururken sizce neyin önemli olduğunu düşünüyorsunuz? Her zaman saygın yerlere gidin ve dikkatli olun. Bu iyi bir tavsiye. Hiç kötü bir deneyim yaşadınız mı? Evet, bir keresinde bir sokak satıcısında para bozdurmuştum. Bana sahte fatura verdiler. Ah hayır. Bu çok korkunç. Bunu nasıl çözdünüz? Durumu hemen yetkililere bildirdim. Akıllı hareket. Güvenli alışverişler için ne önerirsiniz? Bankaları veya güvenilir döviz bürolarını kullanın ve önce çevrimiçi kurları kontrol edin.
Bu mantıklı. Seyahat ederken bunu aklımda tutacağım. Ders 30 sık sorulan sorular. Aynı soruların kendisine defalarca sorulduğunu fark ettiğini duydum. Evet, özellikle medya ünlüleri için yorucu olabiliyor. Ne tür sorular alıyor? Çoğunlukla kişisel hayatı ve ilişkileri hakkında. İlginç. Bunun invaziv olduğunu düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Herkes biraz mahremiyeti hak eder. Bunu nasıl hallediyor? Konuşmayı daha ilginç konulara yönlendirmeye çalışıyor. Bu akıllıca bir yaklaşım. Yine de onun için zor olmalı. Ders 31 plan yapmak. Plan yapmamız için bize yeterli zaman verin. Mükemmel. Her ihtimale karşı rezervasyon yaptıralım mı? Evet, bu harika bir fikir gibi görünüyor. Nereye gitmeliyiz? Şehir merkezindeki yeni İtalyan restoranına ne dersiniz? Bu konuda harika şeyler duydum. Açık havada oturma yerleri olup olmadığını biliyor musun? Yaptıklarına inanıyorum. Dışarıda yemek güzel olurdu. Kabul ediyorum. Güzel havalarda açık havada yemek yemeyi seviyorum. Arayalım ve bir masa ayırtabilecek miyiz bakalım. Bir plan. Şimdi arama yapacağım. Teşekkür ederim. Dört gözle bekliyorum. Ders 32 geleceğe odaklanma. Gelecek gerçekten bize bağlı. Öyle değil mi? Kesinlikle. Bugünkü kararlarımız yarını şekillendirir. Kesinlikle. Kurucularımız bize özgürlüğün önemli olduğunu öğretti. Evet, onu korumak hepimizin çabasını gerektiriyor. Yardım etmek için ne yapabileceğimizi düşünüyorsunuz. Topluluklarımıza katılarak başlayabiliriz. Bu harika bir fikir. Toplum hizmeti bir fark yaratabilir. Kendimizi sorunlar hakkında eğitmek de çok önemlidir. Kabul ediyorum. Bilgi harekete geçmemizi sağlar. Ders 33 seyahat hazineleri. Roma'daki Kolezyumu mutlaka ziyaret etmelisiniz. Harika olduğunu duydum. Başka ne görmeliyim? Egik Pisa Kulesi de mutlaka görülmesi gereken yerlerdendir. Kulağa eğlenceli geliyor. Başka tavsiyeniz var mı? Venedik'teki güzel kanalları kaçıramazsınız. Ah, gondol yolculuğu fikrine bayıldım. Unutamayacağınız eşsiz bir deneyim. Orada fotoğraf çekmek için sabırsızlanıyorum. Yerel yemekleri de mutlaka deneyin. Ders 34 karar zamanı. Sorun değil, karara acele etmeyin. Teşekkürler. Kendim için en iyi seçimi yapmak istiyorum. Bu doğru bir yaklaşım. Acele etmek hatalara yol açabilir. Kesinlikle tüm seçeneklerimi dikkatlice tartmam gerekiyor. Hangi faktörleri göz önünde bulunduruyorsunuz? Her seçimin hem artılarına hem de eksilerine bakıyorum. Bu kulağa akıllıca geliyor. Kapsamlı olmak önemlidir. Evet, kararımdan emin olmak istiyorum. Hazır olduğunuzda doğru seçim yapacaksınız.
Ders 35 konaklama sorgulaması. Nerede kalacağınıza karar verdiniz mi? Henüz değil. Hala seçenekler arıyorum. Otel önerileriniz var mı? Şehir merkezi hakkında iyi şeyler duydum. Bu kulağa uygun geliyor. Bütçeniz nedir? Uygun fiyatlı ama güzel bir şey istiyorum. Erken rezervasyon yaparsanız her zaman harika fırsatlar vardır. Bu doğru. Yakında aramaya başlamalıyım. Yer bulma konusunda yardıma ihtiyacınız olursa bana bildirin. Ders 36 günlük rutin. Günlük programın nasıl? Her sabah yapılacaklar listesi hazırlarım. Bu, düzenli kalmanın akıllı bir yoludur. Görevlerime odaklanmama gerçekten yardımcı oluyor. Görevlerinizi herhangi bir şekilde önceliklendiriyor musunuz? Evet, önce en önemlilerini ele alıyorum. Bu harika bir strateji. Sizi üreten tutar. Kesinlikle. Ve günün sonunda kendimi tamamlamış hissediyorum. Ben de bu yöntemi denemeliyim. Ders 37 otel talepleri. 3 havlu daha alabilir miyim lütfen? Kesinlikle. Birazdan onları odana getireceğim. Teşekkür ederim. Gerçekten takdir ediyorum. Sorun değil. İhtiyacınız olan başka bir şey var mı? Belki birkaç ekstra yastık iyi olurdu. Elbette. Bunları senin için de alabilirim. Çok yardımseversin. Kalisini daha iyi hale getiriyor. Bunu duyduğuma sevindim. Burada geçireceğiniz zamanın tadını çıkarın. Yapacağım. Buradan gerçekten keyif alıyorum. Ders 38 uçuş planları. Senin için bu mantıklı. O zaman uçuş fiyatlarını araştırmaya başlayacağım. Harika fikir. Ne zaman seyahat etmek istiyorsunuz? Gelecek ayı düşünüyorum. Peki ya sen? Ben de aynı anda gidebilirim. Mükemmel. Birlikte plan yapabiliriz. Bu eğlenceli olurdu. Aklınızda herhangi bir varis noktası var mı? İspanya'yı ziyaret etmeyi çok isterim. İspanya kulağa harika geliyor. Ben de gitmek istiyorum. Ders 39 mükemmel noktayı bulmak. Doğru. Hem plaja hem de yürüyüş parkurlarına yakın bir otel veya kiralık ev bulmak harika olurdu. Evet, bu şekilde her iki aktivitenin de tadını çıkarabiliriz. Kesinlikle. Henüz herhangi bir yer bulamadınız mı? Umut verici görünen birkaç seçenek gördüm. Mükemmel. Bütçemiz dahilinde mi? Evet, oldukça uygunlar. Bu çok rahatladı. Yakında rezervasyon yaptırmalıyız. Kabul ediyorum. Ne kadar erken olursa o kadar iyi. Bu gezi için sabırsızlanıyorum.